pul çıkartmış civcivleri. Bu civcivleriyle tavuğu tadım yok. Olmadı. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Gelin şöyle bir tokalaşalım. Bugün keçilerin kümesinden gidiş yapayım dedim. Hayvanlar çok bağırıyordu. Hava da artık ısındı ya. Hemen dışarı çıkmak istiyorlar. Badem, sen büyüdün mü Badem? Badem sen büyüdün mü ki oğlum? Badem büyüdü. Peynir. Karınları aç. Daha yem verilecek. Şu kafeslere bir açmam lazım. Her sabah önce bunları dışarı çıkartırım. Şimdi kafesler biraz tipsiz duruyor. Naylon olduğu için. Ne olacak? Horozların hepsi bu hafta çıkacak nasıl olursa. Maşallah. İspaçları. Sakin. Sen ne yapacaksın şimdi? Çık. Şimdi muhteşem yem karışımımızı yapıyorum arkadaşlar. Hadi büyüdü ve koca oğlan. Herif içeride yatıyor. Rabbim burada gördüklerinizin daha güzellerini sizlere nasip eylesin. Bu kuyruksuz cıbıl dolaşıyor ama güzel bir horoz oldu o da. Şu an poninin yanına gittiler. Poni hiç sevmiyor. Poni hiç sevmiyor. Bizim peynir tavukları hiç sevmiyor. Poni de keçileri sevmiyor. Keçiler de poniyi çok sevdiğinizi düşünmüyorum. Yem karışımımı gerçekten çok fazla merak edenler var. Tavuklarımın yumurta verimi, sağlığı, mutluluğu. Her zaman şunu unutmayın arkadaşlar. Yem rasyonu çok önemli. Hayvanların diyeti çok önemli. Ne yiyip içtikleri çok önemli. Yumurta veriminden sağlıklarına kadar. O yüzden yıllardır sürekli çok fazla yem denemiş, çok çeşitli karışımlar yapmış biri olarak bu yıl artık sonuna geldi. Yani neredeyse 12 aydır denediğimiz ve sonuç aldığım bir yem rasyonum var. Ve bu rasyonu halen denemeye devam ediyorum. Yumurta verimimiz çok iyi. Hayvanların keyfi yerinde. Tavlılar, kilolular, besililer. Ve bu rasyonu da umarım ilerleyen zamanlarda paylaşacağım. Şu an çok detay vermek istemiyorum. Halen de ufak tefek denemeler var. Onları da bir gözlemledikten sonra nasip olursa yavaştan sizlere de aktarmaya başlayacağım bu durumu. İçerisindeki yemler, küçük dokunuşlar, oranları, hangi yemden ne kadar koyuyoruz, hepsini sizlerle ilerleyen zamanlarda paylaşmayı düşünüyorum. Bizim bu güvercinler artık o kadar fazla alıştı ki bizim buraya. Yabaniler aşağı iniyorlar. Bizi merkezden arayan oluyor. Sizin güvercinler buraya gelmişti ya. Artık o kadar bize işledi yani şu güvercinler. Şimdi karşı kümese geçmeden önce şu arka taraftan bıldırcınlara bir yem verelim nasip olursa. Nasıl yapıyoruz? Mesela bıldırcınların yemi genellikle ağırlıklı buğdaydır. Daha fazla buğday yediriyorum. Çok iyi yumurta salmalarını istiyorsanız da besi yemi yedireceksiniz. Civciv geliştirme yemleri var. Etlik civciv geliştirme yemi. Etliği verdiğiniz zaman bunlar daha fazla yumurta salıyor. Ha, bıldırcında böyle bir arayışlamayın. Hiçbir zaman olmadı.
Sevimli canlılar size. Tatlılar. Kırtaçınlarım da. Yumurta da çok fazla yumurta yok. Şurada bir sepet var. Şöyle. İşte burada salıp biriktiriyorlar, alıyoruz. Şu an daha çok yemelik. Yumurtalarım halen gelmedi de. Hulk'u bu yıl az kalsın kaybediyorduk. Hulk şu an çok sağlıklı, hamdolsun. Şükürler olsun. Keyfi yerinde arkadaşlar. Maşallah maşallah. Bu bizim kümeste özel bir genetik. Hulk'un kendisi ve yavruları daha öncesinde de yaptı. Çok hızlı büyüyorlar. Bundan aldığımız civcivler diğer civcivlere oranla çok böyle 2-3 katı daha hızlı büyüyor. Ha, müdürün oğlu da şu işte. Bu da aynı müdüre benziyor. Bir tık küçük. Müdür biraz daha iri yapılı. Ama yaşlı bir horoz. Cüceye zaten diyecek bir şey yok. Cüce sürüye zararsız. Takılıyor. O görüntü olarak yetiyor her şeye. Dev bir horoz. O duracak sürüde. Tabii çıkartmayayım. Yarım zurna sana ne oldu oğul? Yarım zurna da çok işlevsiz bir horoz ya. Çok fazla sürüyle iç içe olamıyor. Cüce koşun ekibi hariç büyüdüler. Bu arkadaşlar da biraz yem atayım. Baba. Asillere bak. Asil civcivlerimiz satılık. Hatta horoz tavuk çift olarak da verebiliyoruz. Ya bize yakın, Erzurum ve çevresine yakın arkadaşlara duyurulur. Horozlarımızdan, civcivlerimizden, kuluçkalık yumurtamız zaten var. Yani kuluçkalık yumurta satışı ayrı. Onu da yine yorum kısmına inerseniz web sitemize girebilirsiniz. Şimdi yakın çekim girmiyorum hiçbirine. Özel yapıyorum bunu. Girmek istemiyorum zaten. Kekikler burada. Asillerimizin keyfi yerinde. İyi, burası sıkıntı yok. Yine gurklarımız var. Şurada bir tane gurk var. Orada bir tane gurk var. Bitmiyor gurklar. Çok seviyorlar ya tavuk. Hele soğana bayılıyor arkadaşlar. Dağlar yeşillenmeye başladı yavaştan. Şuraya bakar mısınız? Bak, güvercinler de yukarıda bekliyor. Ben buradayım ya, inemiyorlar. Birazdan inersiniz. Oh, çok şükür. Bugün ayrı bir huzurlu. Bugün ayrı bir güzel. Her gün çok güzel. Bugün ayrı bir güzel arkadaşlar. Millet orada yumurta salıyor. Sen gitmiş orada eşiniyor ya. Papa. Yeni yavru tavşanlarımız da var. Bismillah. Maşallah. Aha, üstten civciv sesi geliyor. Arkadaşlar çatının altındaki civcivler çıkmış. Hem de civcivler kurumuş bile. İnanılmaz. Bayağı kalabalıklar. Full çıkartmış civcivleri. Bu civcivleriyle tavuğu tabi alacağız. İçerideki kafese alacağım onu da. Dışarıda tutmaya hiç niyetim yok. Ne kadar civciv var. Sayısını bile göremedim. Ama önce anneye alıp sonra civcivleri toplamak gerek. Çok güzeller maşallah. Bir tane yumurta yok. Hepsi çıkmış yumurtaların. Şimdi arkaya doğru çok gitti, içeri doğru. Ben buradaydım diye kaçtı arkaya. Arkadan tekrar küçük bir gözlemleyelim. Sonra da civcivleri alıp içeride kafese taşıyalım. Böyle olmaz ki ama kızım. Hay maşallah. Çok güzelsiniz. Bak. Bu gurk diğerlerine hiç benzemiyor arkadaşlar. Bu beni çok heyecanlandırdı. Hem civcivleri çok güzel, farklı renklere sahipler. Değişik ırk, değişik cinsler. Tam bir kırmalık var hepsinde. Ama hepsi de çok tatlı duruyorlar. Onların büyümelerini ve gelişmelerini heyecanla takip edeceğim. Kızımızı tebrik ediyorum. Bütün yumurtalar da kırılmış. Hepsini de çıkartmış civcivlerin. Aferin kızıma. Şimdi birazcık yem attım. Birazcık yemlensinler. Akabinde onları güzelce alıp yuvalarına taşıyacağım. Yeni yuvalarına. Çünkü bu şekilde olmaz arkadaşlar.
Tavuğumuzu ve civcivlerini taşıma işlemini tamamladık. Artık burada duracaklar. Dursunlar biraz. Civcivler ister istemez taşıma sürecinde biraz da zorlandım. Zamanımı aldı arkadaşlar. Bayağı uğraştım çünkü civcivleri taşımak için. Çatırın altı ya, kaçıyorlar sağa sola, tutması falan bayağı zorladı. Şimdi buradalar. Anne altına aldı civcivlerini, ısıtsın. Zaten detaylıca inceledik. Videomuzun ilerleyen zamanlarında diğer işlerimizi halledelim. Sonra tekrardan geri dönüp bakarız. Cücükler, ne yapıyorsunuz? Şimdi civcivlerin işlerini halledeceğim hızlı. Suyunu, yemini falan. Tabii bunların suları komple bitmiş arkadaşlar. Yem neyse de su sıkıntı. Civciv, tavuk susuz kalmamalı. Yemsiz kalsınlar. Hatta geçmiş yıllarda ben tavuklara yem vermiyordum aç kalsınlar diye. Çünkü tavuklara bazen şoklama için oruç tutturulur. Eğer sıkıntı yaşıyorsanız. Yani bir gün yem yemeseler sıkıntı olmaz. Ama su katiyen, hele de civcivlerde de çok önemli. Civcivlerin işini de bitirdim. Şirineler. Minik ve şirinler. Hızlı da büyümeye başladılar. Gerçi bizimkilerin çoğu hızlı büyüyor da daha da iyi olacaklar inşallah. Maranlar aşağıda. Bu arkadaşlar burada şimdi maranları dışarı kümese alacağız, ferik kafesine. Ferik kafesine de bir bakalım. Orada şu cüce koşuna bakın, bak. Biraz ürkekler. Çok güzel cüce koşinler var. Kızlar. Bak. Orada bir tane cüce koşin var. Gördünüz mü? Ortadan bakıyor bize. Sürmeli. Onun ismini sürmeli koyacağım. Gözlerinin hemen arkasında küçük iki tane siyah çizgi var. İki gözünün arkasında da ve cüce koşin. Tavuğa da benziyor. Umarım tavuktur. Ortada. Gitti. İçeri kaçıyorlar ya, çok fazla ürkütmek de istemiyorum onları ya. Çok ürküyorlar çünkü. Rahatsız etmeyeceğim, tamam. Taşıma yaparken yakından inceleriz. İşte burayı boşaltıp maranları artık buraya almamız lazım. Hayvanlar orada da çok büyüdüler. Artık sığmıyorlar. Yani sürekli bir aktarma peşindeyiz. Havalar da ısın diye sorun olmaz. Bunları da büyük kafese alacağım, horoz kafesine. Oradan da bütün sürüye karıştırırız. Maranları da buraya alacağız. Biraz vakit geçti burayla ilgilenirken. Tekrar bir bakalım. Bir de o tarafında bir yemlemesini yapalım arkadaşlar. İyi, yer değiştirmiş. Bu tarafa geçmiş. Civcivler de birazcık görünüyor ama. Bir tık. Tavuğumuz bir tık dikkatsiz. Ama aferin. Şimdi öyle bir şey ki bütün yumurtalar bunundu. O zaman biz bunu kurk yatırırken de zaten belliydi. Kendisi biriktirdi. Civcivlerine kurk düştü, yatırdı, çıktı. Neyse. Bütün civcivler birbirlerinden farklı. Ben anladığım kadarıyla bu yumurta salarken, biriktirirken uzun süre dışarıda in çık yaptığı için sürekli farklı horozlarla çiftleşmiş olabilir. Tabii bir horozdan bir sürü genetik de atabiliyor ama sürüde çok fazla horoz var ya, bir tavuktan çok farklı civcivler de alabiliyorsun. Sağ salim büyütebilir. Bol bol dualarınızı bekliyorum. Tavuğumuz güzel tavuk ama. Tavuk ey tavuk abi. Tavuk ey tavuk. Bu yıl her yer civciv oldu, her yer. Üstelik ben yatırmadım. Çoğunu da ben yatırmadım. Hep kendileri yattı, çıkarttılar. Ama bu durumda çok seviyorum işte. Benim yatırdığım civciv kurklar da kalktı. Yani nasip olmayacak. Ben kendi yatırdıklarımdan civciv alamadım. Bu yıl sadece bir tane yatırdık, ondan aldım. Geri kalan bütün hepsi kendi kentlerine civcivler çıktı, büyüdüler. Böyle bir şey yok abi. Şimdi cüce koşundan yanına gideyim. Bir de onları görün arkadaşlar. Bak, bunlar aç. Bunların yemi bitmiş çünkü. Bunlar aç. Aferin kızıma.
en iyi anne kim deseniz asil cinsi en iyi annelik yapan. Hangisi bunlar? Civcivlerine dikkat ediyor. Bak küçücük civcivleri büyüttü. Çok da büyüyememişler ama. Şu kahverengiler var ya, onları çok merak ediyorum. Portakaldan kırmızı oldukları için kahverengi cüce koşinleri çok merak ediyorum. Cüce koşin candır. Hastalığı azdır. Keyiflidir bakmaz. Çok bol da yumurta yapıyor cüce koşinler. Süs tavuğu olarak sizi çok mutlu edecek bir cins. Kızım sallama. İnsana yakın, evcil, bakımı kolay. Dediğim gibi dayanıklı, sıcağı, soğuğa. Yıllardır bak çok fazla cins tavuk baktım. Cüce koşun kadar verimli cins halen bakmadım. Şimdi yeni ırklar bu yıl Habeş'le Maran'ı getirdik. Onları da bekliyorum. Bir de arkadaşlar sürpriz bir cins vardı dedim ya. Çünkü ülkede bir iki kişi de var üreticisi onun. Uzun zamandır da bekliyorum. Önümüzdeki ay bakalım inşallah verebilecek mi? Çok önden çünkü sıraya girdim. İlk bana gönderecekti. Şimdi cinsin ismini söylemiyorum ama işte yumurta olarak istedim. En az 30 tane yumurta istedim. Halen daha ses seda yok. Bu durumda benim biraz canımı sıktı. Bir kez bir mesaj attım. Bizi de aslında takip ediyor, tanıyordu ama yani herhalde bir sıkıntı yaşadı ya da bilmiyorum, beklemekteyim halinde. Ya bu yıl nasipse tabii, nasibimizde yoksa tabii ki de olmaz ama bekliyorum yani. 3-4 ay dedi, 4 ayı geçtik. Çok önceden, en önce bu cinslerin hepsinden önce ona ben yazdım ve ondan ayırttırdım. Dediğim gibi bizim ülkede çok fazla üreticisi yok ve o ırkı ben kümesimde denemek ve üretmek istiyorum. Halen daha da bu arada yorumları da okuyorum. Halen doğru bilen kimse çıkmadı hangi cins konusunda. Çok fazla yorum atan olmuş ama hangi cins olduğunu kimse bilemedi. Halen bekliyoruz bakalım birisi doğru bilecek mi? Doğru bileni de tabii ifşa etmeyeceğim. İlerleyen videolarda direkt söyleyeceğim. Civciv dolu. Bura civciv, ora civciv, bura civciv, ora civciv. Her yer civciv. Gurk, gurk, gurk. Civciv gurk, civciv gurk. Bir de ben ürettim bu kadar. Bizim kümes bu yıl arkadaşlar tavuklar sığmaz. En büyük tayfa bu. İşte bunu ben yatırdım. Bunun civcivlerini biz yatırdık. Kendisi çıkarttı. Şimdi 4 tane civcivi var. Ferik artık civcivden de çıkmış da. Geri kalan hiçbir gurku biz yatırmadık. Sabahları güne uyanınca insan yorgun kalkıyor bazen. Canı sıkkın olabiliyor. Uyuyamamış olabilirsin gece. Sabah kalkınca kapında hayvanların varsa çok da önemli değil. Yani huzurda, mutlulukta hayvanlardan geçiyor. Doğa, hayvanlar, yeşillik, elinizden geldiğince yanından geçtiğiniz ağaca kadar hepsine sabahları selam veririm. Sabah uyanınca ilk yaptığım şey bugün çok güzel. Tabii bütün günler çok güzel ama bugün ayrı güzel der kalkarım. Böyle kendinizi her sabah motive edebilirsiniz. Dün de güzeldi ama bugün çok başka bir güzel. Bugün biri sizin canınızı mı sıktı? Veya da gördüğünüz biri sizin moralinizi mi bozuyor? Yapmanız gereken şu. Adam ey adam. Adam ey adam deyip geçeceğiz. Çok fazla deşelememek lazım hayat. Bırakın kendi kendine aksın. O akarken de bu hayatın zevkini çıkartmaya bakın. Keçiler gerçekten çok akıllı hayvanlar. Tırmanıyor, kayısının yapraklarını yiyor. Bu arada çağlalar da çıktı arkadaşlar. Çok güzel. Kayısılar da büyüyor. Yumurta hiç kalmamış, hepsini çıkartmış. Bu yumurtaları şimdi alıp elimle ufalayıp tavuklara vereceğim. Yuvayı da bozmuyorum. Yuvayı bozmuyorum. Belki yine biri kurt düşer. Şöyle ufalayıp tavuklara vereceğiz. Yani beleş kalsiyum. Şimdi bütün işleri hallettik. Tavuklara biraz da ayran verdim. Öyle evde durur ayran. Ayda bir iki kez veririm. Nasıl içiyorlar gördünüz mü ayranı? Afiyet olsun. Bu ayran da arkadaşlar sindirim sistemlerini düzenler hayvanların. Yani bize iyi geliyor zaten. Tavuklara da iyi gelir. Mutlu olan tavuk da yumurtayı bol salar. Bu adam yiyeceğim mi? Yonca. Bunu ben
Tavşanlara götüreceğim de çok sevmiyorum bunlar. Şimdi son olarak bunları bir götüreyim, tavşanlar yesin. Ben bir tadına baktı ama güzelmiş değil mi? Güzel miymiş peynir? Ne arıyorsun acaba, ne arıyorsun? Keçiler çok temiz hayvanlar ya. Şuradan ye. Seçiyor. Yaprakları seçiyor birer birer. Maşallah. Sen yiyeceğim mi? Tavuklar da yemiyor. En iyisi bu tavşanlara. Şimdi çocuklar. Birazdan bugün çok az uğramıştım. Ah. Alın yoncayı yiyin siz de. Ah. Ye. Afiyet olsun. Tamam. Evet. Şimdi kuru otları alalım. Hadi bismillah. Çocuklar merhaba. Ah gel. Gel kuru otlarını ye. Tamam bu işi hallettik. Her kümes rutinimizin sonunda keçilerin otunu verir, işi bitiririm arkadaşlar. Ondan sonra da bir köşeye geçer. Bir 5 dakika 10 dakika hayvanlarımı izlerim. Onlarla vakit geçirmeyi seviyorum çünkü. Ama en çok da keçileri izlemeyi seviyorum. Peynir. Tamam. Gün içinde halen de kapalı tutuyoruz kapıyı. Çünkü bu adam hala küçük. Bu da hava sıcak olunca da dışarı çıkmıyorlar. Evet, işleri hallettik. Çok şükür. Bir yumurtaları toplamadım. Sabah yumurta toplamıyoruz zaten genelde. Öğlenden sonraya falan kalıyor. Şimdi yani girsem kollukta yumurta vardır. 3-5 tane vardır. O yüzden girip de rahatsız etmek istemiyorum. Şu an kapının önünde güneşlenen tavuklar var. Biz gidince şimdi kalkacak hayvanlar gerek yok. Yan taraflarda da yine gizli zulalar var bildiğimiz. Onlara da çok fazla uğramıyorum. Böylece bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.